Jinekolojik muayenelerin en önemli özelliği kadınlarda sinsi belli bir aşamaya geldikten sonra kadının hayatını alt üst edebilen memeyi sağ elimizle memeyi 4'e bölüyoruz ve her bir 4 bölgeyi nazikçe şöyle yoğuruyoruz. Kafamıza göre bu ilaçları asla Kesinlikle kullanmayız. hocam, her ilaç için geçerli bu dediğiniz. Özellikle bunlar. Özellikle risk altındaki kadınların mutlaka kafasında benim rezervim nerede sorusunun olması gerekli. Eğer genç yaştaysanız ve kullanıyorsanız çocuk sahibi olamayabilirsiniz de duydum. 40 yaşından sonra işte her sene ultrason, 2 senede bir mamografi gibi onlar da ek tespit yöntemleri. Duydum. Onlar olmazsa olmaz. Bakın, hormon kullanan kadınlar aslında daha geç demansa yakalanıyorlar. Bir tüp bebeğin başarıya ulaşması için düzgün bir yumurta, düzgün bir sperm, doğru bir teknikle döllenip iyi bir embriyo yaparsa, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın, yani çok 40'lı yaşları görmeden bu işi planlarsa daha iyi. Daha iyi olur. Vajinal akıntı korkulacak bir şey midir hocam? Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında konuğumuz. İlk defa ağırlıyoruz kendisini. Profesör Doktor Emre Göksan Pabuççu. Jinekolog, kadın doğum uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. Çok Hocam teşekkür ederim. bu şeydeki videolarınız çok dikkatimi çekti benim. Bu tüp bebek denemeleri çok başarısızlıkla sonuçlanıp umudunu kaybedenler var ya. Orada hocam mutlu haberleri veriyor. Şimdi ben çocuk sahibi olmak isteyen biri değilim ama izlerken böyle olurum. Ay ne güzel, ne tatlı oluyorum. Öyle. Sizden duygusunu almak isterim ama başlarken. Gerçekten öyle. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani bir çocuk sahibi olmak hissiyatı bu işe karar verdikten sonra kişilerde böyle çok içten içe çok yoğun yaşanan bir hissiyattır. Ve özellikle yıllarca bu işe çabalayıp da bir de buradan olumsuz sonuçla dönüldüyse mahvoluyor. Özellikle kadın çok etkileniyor. Erkek etkilenmiyor demeyelim ama kadın bence daha fazla etkileniyor. O nedenle tabii yaptığımız mesleği seviyoruz. Böyle zamanla daha çok bağlanıyoruz. Neden? İşte o pozitif sonucu verip de o yılların sonrasında o hasretin bitme anı, o bizi çok mutlu ediyor. Özellikle de çocuk sahibi olduktan sonra anladım bunu. Mesela kaçıncı denemesinde size gelip tüp bebekte başarılı olanlar var? Evet. Benim için yani bu sorunun yanıtı bugüne kadar 15.'de. Yani tam 14 tane başarısız denemeden sonra biz 15.'de başarılı sonucu verdiğimiz ve hatta şu anda yanılmıyorsam 5 ya da 6 yaşında Ay ne çok da güzel. tatlı bir oğlan çocuğu. Allah Tabii bağışlasın. bu benim başıma gelen, belki daha fazla olanları da vardır. Bunun bir üst sınırı yok maalesef. Yok. Ama tabii dikkat etmek lazım. Mutlaka isteyen istediği kadar deneyebilir ama bir anımı anlatmak isterim. Ben de tüp bebek denemiş biriyim 9 kere. İlk Oo, siz gittiğimizde hocam, biliyorsunuz konu. biliyorum konuyu. Yani İlk gittiğimizde yanımda bir hanım 15. denememiz demişti. Aynen, ve demiştim ki hayatta hiçbir şey için büyük konuşmayacaksın. Bir kere daha kanıtlandı. Nasıl insan 15 kere dener? Yani insan 1-2 kere dener, olmuyorsa vazgeçer demiştim. Sonra ben 9 kere denedim. Sizin de deneme sayınız hiç az değil. Hiç az değil hocam. 9 çok ciddi bir sayı. Yani siz bir yılda 3 deneme yapsanız 3, 4, 5, yani bu Psikolojisi beni biraz Ve- yormuştu ve ben vazgeçenlerdenim. Ama isteyen herkese Allah nasip etsin, sizlerin aracılığıyla. Çok mutlu oluyorum ben o videoları gördüğümde. Peki ben şöyle düşünüyorum, yanılıyorsam beni düzeltin, bir yayıncı, yılların televizyoncusu olarak. Önümüzdeki yıllarda, hatta içinden geçiyoruz ama daha devasa bir şeye dönüşecek. Dünyanın bir üreme problemi olduğunu düşünüyorum hocam. Yanılıyor muyum? yanılmıyorsunuz. Çok doğru. Çok yeni yapılan bir toplum çalışmasının sonuçlarında özellikle kadınların hem evlilik yapma hem de çocuk sahibi olma ile ilgili fikirleri hep erteleniyor. Bu yıllar içerisinde 30'lu yaşlardan 35'li yaşlara, şimdi 40'lı yaşlar konuşuluyor. Hatta geçenlerdeki bir makale şöyle diyordu. 40'lı yaşlardan sonra bir evlilik yapıp çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar ileride çok daha fazla sorunlarla karşılaşacak. Maalesef kadınlarda böyle bir biyoloji sorunu var. Buraya daha sonra değiniriz. Ancak her yaşın belli bir güzelliği var ama bu doğurganlık için geçerli değil. Özellikle 40'lı yaşları zikrediyorsak bizim artık üreme ile ilgili potansiyel bir sorunumuz var demektir. Bunun altını çizmek istiyorum. O zaman yani çocuk sahibi olmak isteyenler çok da
ne diyeyim bir yuva kurmakta ya da çocuk sahibi olmak için Evet. çabalamakta geç kalmamalı. Kalmamalı. Özellikle onları anlamak mümkün. Hı hı. Yani ben şurada kesinlikle insanları bazı şeyle zorlamak tarafında duran bir hekim hiç olmadım. Hı hı Ancak hı. kariyer, meslek, iş, yani toplumda kadınların omzuna binen yük çok fazla. Doğru. Bu azımsanacak bir yük değil. Çünkü hem anne olmalarını bekliyoruz, hem bunlardan işte çok iyi anne olmalarını bekliyoruz, hem işlerini çok iyi yapmaları, kariyer evi yapmalarını yönetsinler. bekliyoruz, evi yönetmelerini gibi bir sürü omuzlarında yük var. Bir de bunun üzerine bir de çocuk başlı başına zaten çok büyük bir yük. Anlaşılabilir bir durum. Ama maalesef zaman kadın biyolojisine çok iyi gelmiyor. Doğru. Bu üreme biyolojisi diyelim. Yani genel biyoloji de tabii bunun içinde ama özellikle çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın yani çok 40'lı yaşları görmeden bu işi planlarsa daha iyi. Daha iyi olur. Bir kadın ne zaman yumurta rezervine baktırmalı? Yumurta rezervine bakmak konusu son zamanlarda çok gündemde, çok popüler. Aslında iyi de bir şey çünkü bir farkındalık yarattı. Yumurta rezervi son zamanlarda çok gündemde, popüler bir konu. Aslında iyi de oldu çünkü bir farkındalık durumu yarattı. Özellikle risk altındaki kadınların mutlaka bu durumda bir kafasında benim rezervim nerede sorusunun olması gerekli. Kim bunlar? Özellikle risk altındakiler. Bakın daha önce yumurtalıklarından cerrahi geçirmiş kızlar, kadınlar. Çünkü neden? Her bir cerrahi rezervi maalesef azaltan bir şeydir. Bir başka konu çikolata kisti olanlar. Mesela endometriozis hastalığının bir uç seviyesidir çikolata kisti varlığı. Tek taraflı bile olsa ileri evre bir endometriozis hastalığıdır. Maalesef başlı başına yumurtalık rezervini azaltan bir durum. Uzun süreli toksik ilaç dediğimiz yani kemoterapi, radyasyon ya da kortizol gibi steroid ilaç almış kadınlar. Ailede annesinde, kız kardeşinde erken menopoz öyküsü olanlar veya 30'lu yaşlarında adet düzensizliklerinin mesela böyle önce aralarının işte kısalması, sonra uzaması, ateş basmalarının olması gibi bir takım böyle şüphe semptomlarının olduğu kadınlarda mutlaka bir tüp kanla basitçe bir yumurtalık rezerv testinin bakılmasını. Ya böyle sayı gibi bir şey mi çıkıyor sonucunda? Şu kadar yumurtan var gibi. Evet, aslında öyle bir şey çıkıyor. Fakat biz sadece yumurtalık rezervini bu kan değerine bağlamıyoruz. Çünkü elinde sonucunu alan geliyor işte şöyleymiş böyleymiş diye. Bunun yanında mutlaka da bir ultrason yapmak lazım. Kendi gözlerimizle yumurtalıkların içerisindeki rezerv folikül sayısına bakıp ikisini yan yana koyup senin bu yaş grubuna göre bir sorunun gözükmüyor. Sen sınırda riskli bir bireysin ya da sen belirgin risk altında bir bireysin. Gel şunları yapalım dememiz lazım. Hocam peki son günlerin çok popüler bir konusu bu da. Biz yayınlarımızda uyarıyoruz, aman dikkat diyoruz ama bunu bir hekimden duyarlarsa daha etkili olur. Mesela bu zayıflama iğneleri. İnsanlar doğal yollarla kilo vermek yerine maalesef ki bu yollara tevessül ediyorlar. Ben pankreas dahil pek çok noktada sorun çıkardığını sizin gibi işinde uzman insanlardan dinliyorum ama sizin işinizde ilintili de eğer genç yaştaysanız ve bu zayıflama iğnelerini kullanıyorsanız çocuk sahibi olamayabilirsiniz de duydum. Şöyle size bir ters cevap vereyim, kontra cevap vereyim. Zayıflama iğneleri çok faydalı iğneler. Ancak burada bu iğnelerin maalesef toplumda suistimal derecesinde kullanılması söz konusu. Bu her şeyde böyle. Siz tutar bir basit ağrı kesiciyi baş ağrınız olduğunda kullanırsanız mucizevi bir ilaçtır. Ama tutup da buna her gün alışkanlık halinde bunu leblebi gibi tüketirseniz böbreklerde, karaciğerlerde sorun yaratırlar. İşte bu zayıflama iğneleri tam olarak buranın merkezinde duran ajanlar. Bakın şöyle bir şey anlatayım. Zayıflama iğnelerinin şu anda kullanım amacı diyabeti kontrol altına almaktır. Evet. Neden? Diyabetik kişiler maalesef zaten hali hazırda çok kilolu kişiler, insülin ihtiyaçları artmış, kan şekerleri çok yüksek, karaciğer yağlanması olan kişiler. Siz zayıflama iğnelerini vererek aslında bu kişilerin genel hayat düzenlerini düzene koyuyorsunuz. Genel sağlıklarını düzeltiyorsunuz. Kilo veriyorlar, ilaç ihtiyaçları azalıyor, karaciğer yağlanmaları azalıyor. Çok yakın bir arkadaşım, çok ciddi miktarlarda çikolata tüketen benim de çok sevdiğim hekim arkadaşım. Maalesef böyle bir alışkanlığı vardı.
kaşık kaşık o çikolata ürünlerinden tüketiyordu ve neredeyse son döneme gidecek bir karaciğer hasarıyla karşı karşıya kaldı. Sırf şeker tüketiminden. Bu iğnelere başlattı doktoru onu. Kiloyu kaybetti. Bu şeker ve çikolata tüketiminin önüne geçti ve şu anda karaciğer başa döndü. Tamam. Ama sizin kilonuz iyi. Mesela sizden örnek vereyim. Ben gelsem desem ki Emre hocam ben zayıflama iğnesine başladım. Bana ne dersiniz? Kızarım. Neden? Çünkü kiloyu kontrol altına almak durumunda olmadığımız bireylere eğer biz bu iğneleri verirsek işte o zaman sorunla karşılaşırız. Örnek 3 kilo fazlam var, bunu veremiyorum, iğneye başladım. İşte burada sorun başlar. Bu iğneler gebe kalmakta zorluk yaşayan, diyabetik, kilosu olan ya da başka sağlık sorunları yaşayan kilo nedenli kişilerde mucizevi sonuçlar verirken endikasyon dışı kafamıza göre kullanımlarda ciddi sorunlar yaratabilir. Örnek, ilacı kullandınız, yoğun alkol tüketiyorsunuz, pankreası zorluyorsunuz. İlacı kullanıyorsunuz, çok yoğun şeker tüketimine devam ediyorsunuz gibi yani. Aman dikkat diyelim biz. Kafamıza göre bu ilaçları asla Kesinlikle kullanmayın. hocam her ilaç için geçerli bu dediğiniz. Özellikle bunlar. Özellikle peki. Şimdi hocam siz sahadasınız. Her gün hasta görüyorsunuz. İşte normal rutin kontroller içinde geliyorlar. İşte tüp bebek için de size geliyorlar. Şimdi mesela ben ve arkadaşlarım bir araya geliyoruz. Ay bir kadın doğumcuya bu ara gözükmemiz lazım ama deyip o süreyi olabildiğince uzatıyoruz ve kaçınıyoruz. Bize öyle bir şey söyleyin ki bir kadın ne zaman jinekoloğa görünmeli? Bunun bir rutini mi olmalı? Görünmeyenleri bekleyen tehlikeler neler? Bu çok ama çok önemli ve yerinde bir soru. Bir kadının mutlaka bir jinekoloğu olmalı ve bu jinekoloğa her yıl gitmeli. Bu yılda bir görev. Çok önemli bir görev. Bakın vücudunuzu en iyi siz bilir, bu vücuda en iyi siz bakabilirsiniz. Bunun dışında kimse bunu yapamaz. Hekimler sadece size yol gösterebilir. Jinekolojik muayenelerin en önemli özelliği kadınlarda sinsi gidebilen, yürüyebilen, maalesef yıllarca hiçbir bulgu vermeden ama belli bir aşamaya geldikten sonra kadının hayatını alt üst edebilen hastalıklarla dolu olduğu için bu yıllık rutin jinekolojik muayeneler aslında bunları test eder. Mesela o sinsi hastalıklar? Örnek yumurtalıklarda kist. Örnek rahiminizdeki basit bir miyom. Miyom o kadar sıktır ki her 10 kadının 3'ünde 4'ünde bu var. Yani biz buradaki 10 kadını tarasak 3'ünde miyom bulacağız. Küçük ya da büyük. Ama bu miyomlar yıllar içerisinde büyür yani basit bir kansızlıkla başlar. Arkasından ciddi ağrılar vesaire çocuk sahibi olamama, düşüklerle karşılaşma gibi. Örnek kist dedik, miyom dedik, polip dedik. Mesela basit bir rahim ağzının testi. Yılda bir, 2 yılda bir yapılan bunlar rahim ağzı kanseri taramalarıdır. Hatta içinde bulunduğumuz Ocak ayı da rahim ağzı kanseri ayı yanılmıyorsam. Farkındalık haftası olabilir. Evet, ya da ayı. Evet ve bu serviks kanseri dediğimiz kadınlarda en sık gözüken jinekolojik kanserlerin başında geliyor maalesef. Yılda bir alınan rahim ağzından sürüntüyle çok erken dönemlerde bu tespit edilebilir. Bir başka örnek mesela meme. Evet. Bakın meme kanseri şu anda kadınlarda en sık görülen genel kanser. Erkeklerde de bu prostat. Şimdi erkekler her yıl işte üroloji muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Prostat bazı kanlara bakılıyor. Aynı şey kadının meme dokusu için de geçerli. Özellikle ailede meme kanseri öyküsü olan, yumurtalık kanseri öyküsü olan veya kilo problemi olan kadınlarda maalesef uzun süre o yağdan gelen östrojen meme dokusunu çoğaltıyor, büyütüyor. Sebep bu mu hocam? Yoksa maruz kaldığımız başka şeyler daha sık bizde görülmesine yol açıyor mu? Elbette ki. Bakın bunu hep şu örnekle açıklıyoruz. Bir kere atılan bir genetik zar var. Bir de davranış biçimi, yediğimiz içtiğimiz hayat tarzı zarımız var. Siz mesela genetik olarak 6 attınız. 1-2 atma lüksünüz varken genetik olarak 1-2 attıktan sonra buna 1-2 eklerseniz öbür zarda problem yaşıyorsunuz. Yani ailede, kız kardeşte mesela meme kanseriyle ilgili bir mutasyon var ama hiç gitmiyorsunuz doktora. Yani bu bile bile lades demek. Meme kanseri taraması çok basitçe yapılan da bir tarama. Eskisi gibi böyle sıkıştırmıyorlar. Yok değil mi hocam? O hayır abi. Korkuyoruz çünkü.
Ben biliyorum, kadınların 2 tane büyük korkusu var. Bir tanesi jinekolojik masa korkusu, diğeri de mamografinin o sıkıştırma Evet. korkusu. Şimdi masalar daha iyi. Yok, masalardan korkmaya gerek yok. Bu şimdi yeni teknolojiyle artık sıkıştırma yapmıyorlar. Çok daha böyle Var. dijital 4D dedikleri, tam tek şeyini, terminolojisini bilmiyorum. Ağrısız, sızısız çok da güzel taranıyor ve inanın bakın, çok küçücük bir lezyon o tetkiklerle tespit edilip küçücük bir kesiyle katastrofik sonuçların önüne geçiliyor. Bugüne kadar kendimin rutin yıllık muayenelerde sadece mamografi ekleyerek yakaladığım birkaç meme kanseri olgusu var. Halen yılbaşlarında, bayramlarda, seyranlarda mesajlaşırız. İyi ki diyorlar. İyi ki de o gün oraya geldik diyorlar. Yani bunlar basit tetkikler. Lütfen korkmayın. İhmal etmeyin. Hocam mesela ben de dahil olmak üzere, bak bu kadar yayın yapan biriyim. O kadar çekindiğimiz ve aslında yüzleşmekten korktuğumuz durumlar. Ben de öyle düşünüyorum. Elle bile hani kendimizi kontrol edebilecekken bunun bile doğru düzgün yöntemini bence bilmiyoruz. Mesela böyle başı arkaya mı atmak gerekiyor? Kendi üzerinizde bir hafiften gösterir misiniz Tabii ki hocam ya? gösterebilirim. Önemli, Şimdi- madem farkındalık ayındayız, bence önemli. Kesinlikle. Şimdi bu arada ben annesi meme kanseri tanısı Öyle mi? almış. 2005 yılında onu mamografiye götürüp de bu tanıyı koydurmuş, ameliyat ettirmiş, halen yanımızda. Ne Bakın güzel. 2005-2026, 21 yıldır bakın bu konu hiç açılmadı. İnşallah da açılmaz. Ama geç kalınsaydı. Geç kalınsaydı, eğer koltuk altlarında tutulum olsaydı, biz anneyi çoktan kaybetmiştik maalesef ileri evrede. Şimdi meme kanserinin birinci basamak tespit yöntemi kişinin kendi muayenesidir. Özellikle memeyi sol elle destekledikten sonra alttan, Hı hı. sağ elimizle memeyi 4'e bölüyoruz uç kısmından ve her bir 4 kadranı, 4 bölgeyi kendi içinde nazikçe şöyle yoğuruyoruz. Neden? Elimize gelen bir nohut, leblebi gibi bir sertlik var mı? Bütün olay bu. Hı hı. Yani bir leblebiyi şöyle elinizle, parmak ucunuzla şöyle çevirin. O hissiyatın eğer bu 4 kadrandan birinde elinize geldiğini görüyorsanız hemen gidin bir meme ultrasonu yaptırın ya da bir uzmanına başvurun. Başvurun. Bir ikinci konu, burayı bitirdiniz, ele gelen bir şey yok. Elinizi başımızın arkasına koyduk. Yine aynanın karşısında koltuk altı çukurumuza aynı dairesel hareketlerle yine bir yumru var mı yok mu, öyle bir tarama yapacağız. Sonra aynı şeyi diğer meme için yapacağız. Sol elle ve diğer koltuk altı için yapacağız. Tabii bütün bunlardan önce aynanın karşısında şöyle memeye bakıldığında meme başlarında bir problem var mı? Memelerde bir asimetri var mı? Çöküklük, çıkıntı bir şey var mı? Meme ucunda bir problem var mı? Yani önce ayna karşısında baktık. Sonra sol, sonra sağ memeyi kontrol ettik. Sonra koltuk altlarını kontrol ettik. Bu bile fazlasıyla Ne yetecek. kadar da bir yapmalıyız bunu? Aslında bunu haftada bir bile yapsak yeterli. Yani bu tabii şimdi bu alanını şey yapmak istemiyorum. Bu biraz daha Türkiye'de genel cerrahinin konusu, Evet, ama evet. jinekologlar da Tabii ilgileniyor. tabii. Kaç tane yakaladım diyor bak. Tabii. Bu sonuçta ülkeden ülkeye değişen bir ekol, ama haftada bir, 10 günde bir de yapsanız bize çok faydası var. Ama yıllık taramalar, tabii bunu da hemen söylemeden geçmeyelim. 40 yaşından sonra işte her sene ultrason, 2 senede bir mamografi gibi, onlar da ek tespit yöntemleri. Duydum. Onlar olmazsa olmaz. Da kendime de söylüyorum bu arada. Kontroller atlanmış. Tabii kesinlikle yakalandık. Vajinal akıntı korkulacak bir şey midir hocam? Vajinal akıntı, bizim 2 türlü akıntıya yaklaşımımız var. Şimdi bunlardan ilki fizyolojik akıntı. Yani kadının olması gereken kokusuz, renksiz, böyle bir ince yumurta akı kıvamında dönemsel akıntısıdır. Bundan endişe etmeye gerek yok. Bu östrojen hormonunun artışına bağlı gelen bir akıntı. Diğer akıntı ise bunun dışında rengi olan, özellikle beyaz, sarı, bazen yeşile çalan, koku verebilen ve dönem dönem özellikle de antibiyotik kullanımı sonrası veya çok sık vajinal duş yapılması sonrası karşımıza çıkan akıntılardır. Bu bahsettiğimiz ikinci akıntılar patolojik akıntılardır ve vajen içerisinin kendi mikroorganizmalarının azalıp
olmaması gerekenlerin çoğalması durumunda karşımıza çıkar. Peki kendi mikroorganizmalarını nasıl koruyacağız? Çünkü biliyorum ki çoğu kadın aslında farkında olmadan kendi kendini koruma mekanizmalarını yok ediyor. Bunların başında da maalesef çok aşırı şekerli gıda tüketimi geliyor. Bunların bir başka faktörü kafamıza göre yoğun antibiyotik kullanımı. Çünkü kullandığınız antibiyotik vücuttaki yararlı zararlı bütün bakterileri öldürürken vajinal florayı da mahvediyor, yok ediyor. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşlar bakın, mantar enfeksiyonuyla gelindi mesela. Hemen ilaç vesaire, evet ilacı yazacağız ama bakın önce şunu söylüyorum. Şu şeker tüketimini birazcık azaltalım. Probiyotik içerikli bir beslenmeye geçelim lütfen. Harika. Yoğurt, kefir, mesela evde mayalanmış yoğurt. Bu sizi bu mantar enfeksiyonlarına karşı kısmen koruyan bir mekanizmadır. Üçüncüsü de lütfen kafanıza göre değil, gelin bakalım ona göre bir ilaç kürü düzenleyelim. Bunları kullanın ve bundan sonra da floranıza kötü davranmayın. Yani o flora sizi koruyan bir floradır. Aynen bağırsak florası gibi. Ev yoğurdu kadar tavsiye ettiği bir şey daha var hocamın. Kadın sağlığında bakayım nelere iyi geliyor. Orman meyveleri. Evet, aslında orman meyvelerinin esprisi şu: içlerindeki yüksek antioksidan içeriği. Ben üreme tıbbıyla uğraşan bir Evet. hekimim. Aynı zamanda erkek infertilitesiyle de çok Evet. uğraşıyorum. Orman meyveleri, mesela bu renkli meyveler, mesela bunların başında benim çok beğendiğim, içindeki antioksidan içeriği çok yüksek olan yaban mersinidir. Yaban mersini, bunun yanına mesela bir avokado koyarsınız. Oh. Ceviz, Harika. öğüne biraz somon balığı eklersiniz, roka koyarsınız. Bakın bunlar genel çok yüksek antioksidan içeriği gıdalar. Bunlar erkek infertilitesinde bizim önerdiğimiz de gıdalar. Bunun yanında havuç, nohut erkeklerde özellikle sperm hareketleri üzerinde olumlu etki yapar. Burada şöyle bir yanlış anlaşılan konu var. Hocam işte sperm sayım şu geldi, neleri yiyeyim de sperm sayımı artırayım? Artıramazsınız. Neden? Sayı artmaz. Çünkü bu sayı sizin testislerinizdeki fabrikanın üretim kapasitesiyle alakalı bir şey. O başka. Neyi düzeltebilirsiniz? Sigarayı azaltarak, sıcak mikro çevreyi uzaklaştırarak, ne gibi? Uzun süre oturmak, uzun yol şoförlüğü yapmak gibi. Çünkü testis sıcağı sevmez. O yüzden vücudun dışına alınmıştır. Sperm üretimi olmaz. Bu önlem, mesela ılık soğuk duş uygulaması. Sigara, bakın sigara hareketleri yok eden bir şeydir. Sperm şöyle baş, boyun ve kuyruk kısmı olan ve kuyruk kısmı enerji tüketip şu hareketi yapan bir hücredir. O sigaranın içindeki toksik maddeler özellikle boyun ve kuyruk kısmını engeller, etkiler. İşte bu kullandığımız yoğun antioksidan içerikli o orman meyveleri, kivi, ceviz vesaire gibi olan antioksidan kapasitesi yüksek gıdaların hareketler üzerinde artısı var. Süper bilgi. Sayıdan ziyade. Yani erkek için de kadın için de bunlar da, mühim. Tabii kadında da orada şöyle bir artısını görüyoruz. Yumurta üretiminde oksidatif stres maalesef kadınlarda yumurtanın adedini, sayısını, yani foliküler rezervi azaltan bir şey. Yoğun sigara, obezite vesaire gibi. Bu besinlerin kısmen yumurta sağlığına faydası olduğuna inanıyoruz. Ya ama biz daha galiba şanssızız değil mi erkeklere Maalesef, göre? maalesef. Yani doğduğumuz andan itibaren o yumurtaları atmaya başladığımız doğru mu hocam? Doğru. Bir kız çocuğu annesinin karnındayken daha Atmaya başlıyor. maalesef yumurta rezerv sayısı azalmaya başlıyor. Evet, maalesef böyle. 2 milyon, 3 milyondan iniyor. Doğumda belli bir şey. İşte ergenlikte belli bir sayı, menopozda belli bir sayı, sonra bitiyor. Maalesef anne karnındayken azalma başlıyor. Menopoz. İşte o menopoza Hocam size bir şey söyleyeyim. İzleyiciyle de paylaşmaktan çekinmiyorum bu bilgileri. Galiba 20'li yaşlardayken böyle, ya da 30'lar, tam anımsamıyorum. Annelerde ya da büyüklerimizde o ateş basmalarını falan duyunca dalga geçerdik.
O ne ya falan derdik. O günler hiç gelmeyecekmiş gibi hareket ederdik. Ateş basmaları şu an yaşıyorum ben. Evet, ateş basmaları çok ilginçtir. Halen biz ateş basmasının tam olarak neden olduğunu bilmiyoruz. Bir anda geliyor ve anlık gidiyor. Evet, santral bu merkezi sinir sisteminde bir takım bu ısıyı ayarlayan mekanizmalar var. O östrojenin tedrici çekilmesinden sonra o mekanizmanın böyle biraz devreye girdiği konusunda varsayımlar var ama çok tipiktir. Kışın -10 derecelerde böyle yelpazelerle gelen teyzeler oluyordu bizim polikliniklerimize. Bir erkek olarak bunu anlamak çok güç, empatisini yapamıyorum ama o hissiyatın ne olduğunu gördüm kendi gözlerimle. Tabii menopoz sadece ateş basmalarıyla Değil, gelmiyor. elbette. Şimdi menopozdaki en büyük problem aslında kadınlarda, özellikle erken menopoza girildiyse, yani Türkiye'de ortalama yaşı 45-46'dır, dünyada bazı yerlerde 47'dir. 45-46 diyelim, 30'lu yaşlarda girildiğinde Ferda Hanım, en büyük problem koroner kalp hastalıklarıdır. Neden? Şimdi kadınlar, kızlar şanssız, anne karnında yumurta azalıyor ama bir yandan da doğanın bir dengesi, östrojen hormonu Öyle bir nedeniyle. şansımız var. Tabii şanslısınız. Neden? Östrojen hormonu çünkü koroner kalp hastalıklarından koruyan bir hormon. Kesinlikle. Erkeklerde daha sık kalp krizi görülmesinin sebebi bu. Doğru, o plak oluşumuyla ilgili ama eğer kadın erken menopoza girerse maalesef bir erkek gibi, hatta daha bile fazla risk alıyor. Dolayısıyla bizim her zaman söylediğimiz şey şu. Bakın, menopoz sadece ateş basması, sadece kemik erimesi değil. Doğru. Erken menopozun çok ciddi kalp hastalığı riski var. Lütfen gelin, erken dönemde eğer ek bir risk yoksa, kullanılmasını engel bir durum yoksa hormon tedavinizi başlayalım ve bu sorunlardan korunun. Hormona gireceğiz yani. Kesinlikle gireceğiz çünkü maalesef ki hekimler kimi konularda fikir birliğine varamıyorlar. Bu inançla ilgili konularda da böyle hocam. Din anlatıcıları ve hekimlerin yani kendi uzmanlık alanlarında anlaşamadıkları konular var. Ve biz de diyoruz ki, sizler ekran başında, ben de bir yayıncı olarak diyorum ki, biz kime inanacağız? Şimdi ben o çetrefilli durumu yaşayanlardayım. Hormon almalı mıyım? Hormon almamalıyım. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Bakın, kime inanacağızın cevabı, bir, bugüne kadar bilgi birikimi ne dedi? Bugünden sonraki öngörülerimiz neler? Hekimin buradaki bakışı ne? Bu 3 sorunun yanıtını doğru verirsek size her zaman bu 3 sorunun yanıtı doğru yol gösterir. Kılavuz. Tamam. Zaten kılavuzlar da bunlara göre ayarlanıyor. Bakın, hormon ile ilgili yıllarca hekimler görüş ayrılığında idiler. Ben bu hekimlerin, ikiye ayrılmışlardı hekimler, ayrılmıştık. Kesinlikle hormon verme meme kanserini tetikler. Hormon verebilirsin, aslında tetiklediği bir şey yok. Dikkat etmek yeterlidir. Ben her zaman bu tarafta oldum. Neden? Çünkü kefeye koyduğunuzda o hormonun alınmasıyla tetikleyeceğiniz meme kanseri riski, alınmamasıyla kadının yakalanacağı kemik kırıkları, kalp krizi riskinden çok ama çok daha az. Dolayısıyla hormonun belirli gruplarda hep verilmesini tavsiye ettim. Bakın, hormon sadece kalbi korumuyor. Sadece kemiği de korumuyor. Sadece cinsel sağlığı da korumuyor. Cildinizi, saçınızı, iştah mekanizmanızı, metabolizmanızı, her şeyinizi koruyor aslında. Devam edeyim. Bakın, hormon kullanan kadınlar aslında daha geç demansa yakalanıyorlar. Santral sinir sisteminde bir takım etki mekanizmaları var. Ancak burada çok önemli durum, menopoz tanısı konduktan hemen sonra bu işe başlamak. Araya zaman koyarsanız o zaman kalp hastalıklarını tetikleyebilirsiniz. Bir insan, bir kadın menopoza girdiğini o bir sene boyunca hiç regl olmadan mı anlayabilir? Nedir onun zamanı hocam? Menopoz aslında son mensten, yani Evet. son mens demektir. Evet. Menopozun belirtileri size yavaş yavaş gelir. Örnek veriyorum. Önce adetleriniz normal, her zaman 28-30 günde bir gelirken
hafif hafif aralar kısalmaya başlar. 20 günde bir, 17 günde bir, 15 günde bir. Sonra bir bakarsınız bu aralar uzamaya başlar. 40, 45, 50 sonra gider. O esnada hafif hafif böyle terlemeler, sıcak basmaların emareleri zaten gelmeye başlamıştır. Siz o esnada gidip de ya benim vücudumda yolunda gitmeyen bir şeyler var, rutinimin dışına çıkıyor dediğiniz anda doktor bunu tespit eder ve hemen o işi eskiye döndürebilir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yanlış bir sonuç çıkmasın. Hormonu seviyoruz ancak herkese değil. Hormon kullanılmasının ciddi sorunlar yaratacağı da bir grup var. Kan yağlarında çok ciddi yüksekliği olan, yüksek tansiyonu olan, daha önce felç, pıhtı atma yani bir akciğer embolisi yani daha önce memede şüpheli kitlesi olan, anormal kanaması olan. Bakın eğer siz bunlardan biri değilseniz hormon kullanarak hayatınızı çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Daha kaliteli Son söz, geçenlerde bu bahis geçti. Bu Amerikan FDA Gıda ve İlaç Dairesi neyse. Onlar yıllarca biz hormon tedavisine bir şerh koymuştuk. Ama elimizdeki birikim artık bunun şerh konulmaması. Aksini söylüyor. Evet, biz de bunu kaldırdık dediler. Ve lütfen hormon kullanacağınız kişileri seçin ve verin dediler. Şimdi ben şunu anlamadım ama. Mesela son mevsimin üzerinden 8 ay geçti. Ben hormona ne zaman başlamalıyım? Hemen başlayabilirsiniz. Bak söyleyemedim bile o kadar çünkü kafam Hemen başlayabilirsiniz. Neden? bilmiyor ki. Neden hocam? Neden? Hemen başlayın. Çünkü başladıktan sonra bu etkileri zaten siz göreceksiniz. Ancak yapılması gereken tetkikler var. Ne bunlar işte? Bir kanları göreceğiz, Tamam. kolesterolleri göreceğiz, meme ultrasonu, mamografi göreceğiz, bir jinekolojik muayene göreceğiz. Baktık, aile öyküsü yok, sizde bir risk faktörü yok. Bu tahlillerde okey. Çok vakit kaybetmeden bu süreci başlatın dedim. Gönderin gelsin diyoruz. Hocam şimdi son bir iki sorum var. Bunlar da benim için çok önemli. Erkeklerin mesela aldığı bir darbe sperm sayısını azaltıyor mu? Buna dikkat mi etmek gerekir bilmiyorum. Aslında şöyle, sperm sayısını azaltabilir. Tabii ki azaltabilir. Çünkü testislere bir travma bunu azaltabilir ama erkeklerde esas bunu azaltan şey travma vesaire değil. Travma elbette ki azaltabilir ama bunların arasında bu çok küçücük bir yer alır. Erkeklerde sperm sayısını ve hareketlerini esas bozan faktör yaşam tarzıdır, yaşam biçimidir, sigaradır. Siz günde 5 tane bile sigara içseniz sperm parametreleriniz fark eder. Varikosel dediğimiz damar genişliğidir. Farkında değildir kişi ama yıllar içerisinde sperm sayısı ve özellikleri azalır. Cepten telefonu çıkarın, kucaktan laptopu atın diyorsunuz Bravo. erkeklere. Aynen onu diyoruz. Çünkü bakın saatlerce laptop, çünkü laptop ısınıyor, ısı veriyor, orada kendini soğutmaya çalışıyor. Kucakta laptopla saatlerce çalışılıyor. Yani bakın İstanbul'da yaşıyorsunuz. Burada trafik 2 saat 3 saat sürüyor. O koltukta Saatlerce oturuyorsunuz. mesela bu da erkekler için iyi bir şey değil. Ama yapacak bir şey yok. Dar iç çamaşırı önermiyorsunuz. Önermiyoruz. Isıyı artıracak hiçbir şey önermiyoruz. Niye hamsi ve sardalyeyi bilhassa o kadar balık varken bunları tüket diyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Hamsi ve sardalyanın kültürü isteseniz de yapılamaz. Bunlar doğal, üreyen balıklardır ve Güzel. içlerindeki omega içeriği en yüksek balık çiftidir. Hocam, başarılı bir tüp bebek tedavisi hangisidir? Ya da hangi tüp bebek tedavisi başarılı olur gibi genel bir soru sorsam? Tüp bebek tedavisindeki başarı faktörü direkt olarak kadının yaşıyla alakalıdır maalesef. Eğer kadının yaş faktörünü bir kenara koyarsak, bir tüp bebeğin başarıya ulaşması için düzgün bir yumurta, düzgün bir sperm, doğru bir teknikle döllenip iyi bir embriyo yaparsa bu embriyonun orada tutunma şansı daha fazladır. Ama şunu hemen söyleyeceğim yine. Tüp bebeğe karşı yanlış bir algı var. Hadi gidelim paramızı biriktirelim. Niye? Ekonomik tarafı var maalesef. Tabii. Bu işi yapalım bitsin gitsin. Değil. Keşke olsa dünyanın en iyi merkezi ve laboratuvarında bile bu işi yaptırıyor olsanız yine de bu oran %45-50'yi aşmaz. Şimdi ben duyuyorum %80'ler 90'lar bilmem kimler keşke olsa öyle bir oran yok. Bütün iyi koşullarda oranımız maalesef bu. Niye peki tutmuyor? Hep aynı soru geliyor. Hocam yaptırdık her şey normal dediniz verdik neden olmadı? Diyorum ki arkadaşlar benim açıklayabildiğim tarafı bu kadar. Ben zaten diğer tarafını
Niye olmadığını bulsam Nobel alırım. Doğru. %100'e çıkartırım. Ama herhalde ki ilerleyen yıllarda o molekül ya da moleküller ya da neyse o da bulunacak. İnşallah. Ama ön hazırlığı da unutuyor insanlar. Mesela hiç beslenmesine dikkat etmeden geliyor. Doktorun önüne geldiğinde de oradan bir sihirli değnek bekliyor hocam. Öyle bir şey yok. Maalesef önce bir hayat tarzımızı değiştireceğiz. Kesinlikle. Beslenmemizi dengeleyeceğiz. Bunları hazırlıkta olacağız. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Ne kadar güzel şeyler öğrendik. Ben Çok teşekkür ederim. ederiz. Profesör Doktor Emre Göksan Pabuççu bizimleydi. Ederim, sağ olun. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki faydanıza bir yayın oldu. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.